Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle ışıl ışıl, pırıl pırıl bir yeni yıl bluzu yapıyoruz. Yeni yılın hayatımıza güzellikler, ışıltılar ve pırıltılar getirmesini diliyoruz. 155 zincir çekerek fileli pullu bluzuma başlıyorum. Burada 155 zincirim var ve size hemen şöyle bir santimde vermek istiyorum. Şurayı şöyle tutarak düzelttiğimde 40-40-80 santim. Bunu şöyle kendinize uyarlayabilirsiniz arkadaşlar. Zinciri çekiyorsunuz, boğazınızdan geçiriyorsunuz ve omzunuzun neresine kadar bir dekolte istiyorsunuz ona karar verip şöyle bir ölçüyorsunuz. Ben hafif bir boyundan geçecek, omuz başından hafifçe aşağıya düşecek bir dekolte yapacağım. İstiyorsanız daha büyük bir dekolte de yapabilirsiniz. Ve bu aşamadan sonra bu 155 zincirimin her birine batarak bir tane sık iğne yapacağım. Şöyle hemen burada da pula denk geldim. Bir tane sökeyim. Bu pullularda örerken sökmek biraz zor oluyor. O yüzden çok dikkatli örerek gidiyoruz. Şöyle bir zincirime bir tane daha yapayım. Aradan geçireyim. Size bir de şu ipiyle ilgili bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu ipini ben Instagram'da satış yapan bir hanımdan aldım. Çok güzel ipler satan bir dükkanı var. Bir sürü şey aldım oradan. Bana soranlar olmuş ama ben YouTube kuralları gereği aşağıya açıklama yazamadım. İstiyorsanız Instagram'da mesajlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince nereden aldığımı söylerim. Orada çok fazla ip vardı. Ama bu biraz daha fiyat olarak fazla bir fiyata sahipti ve ama değer mi? Evet değer. Çünkü az alıyorsunuz ve bayağı bir şey örebilirsiniz. Bu iple ilgili bir de şunu söylemek istiyorum. Yabancıların tercih ettiği bir pullu ürünmüş bu. Ee, Bunu da söyledikten sonra genelde ben size hep ne diyorum? Şöyle ortasından çıkarın iplerinizi güzel güzel örün diyorum değil mi? Ama bu ipte bu olmadı. Ben Amerikan sarım ipleri bile ortasından şişimle çıkarıp örmeyi severim. İp orada sabit dursun isterim. Sürekli ikide bir de iple oynayayım istemem. Ama bu ipte şöyle bir sorun yaşadım. Ortadan çıkarttım. Ama her ipi çekişimde düğüm oldu. İp çünkü çok kaygan, ipek gibi bir ip. Pullar takılıyor. İrili ufaklı pullar olduğu için pul ipin katlarına takılıyor. İp kaygan olduğu için çok hızlı çekiliyor. Pul aradaki başka bir kata girdiği için her zincirde veya her şişi örüşümde ben düğüm açmak zorunda kaldım ve benim baya bir zamanımı aldı. En sonunda vazgeçtim. Bu dışından aça aça böyle elimle nazik nazik aça aça ördüm. Böyle bir dezavantajı var ama sonuç mükemmel olduğu için katlanıyoruz. Şimdi ben zincirimin her birine sık iğne yapacağım. Ve yalancı sık iğne yapmayı düşünüyorum. Çünkü ipim çok kaygan olduğu için birazcık orada tokluk olsun istiyorum. Şöyle katlarından girerek her bir zincirime yalancı sık iğne yapacağım arkadaşlar. Ve daha sonra tüm detayları da anlatıyor olacağım. Birazcık başlangıç özenli olması gerekiyor. İsterseniz bu noktada şu iki halkayı birleştirip sık iğnenizi yapın. İsterseniz açık yapın. Ben açık yapacağım. Çünkü bunu birleştirdikten sonra zincirimle sıralı sıralı giderken arada burgu oluşsun istemiyorum. Burada tercih sizin. Ama sonuç mükemmel olsun istiyorsanız şu sizin için daha avantajlı bir durum. Ve ben bir üst sıraya geçtiğimde buluşalım. Bütün yalancı sık iğnelerimiz bittikten sonra şu birleşim noktasını yatırarak düzgünce yan yana getirdim. Çünkü çok kayıyor. İlmek kaydırma yaptım. 5 zincir çekerek yukarıya çıktık arkadaşlar. Ve burada tığımın başına alıyorum. Bir iki tane zincir atlıyorum. Görünebiliyor mu? Kırmızı da biraz riskli oldu örgü için ama sanırım gözüküyor arkadaşlar. Bir iki tane atlıyorum. Üçüncüye batıyorum ve üçlü trabzan yapacağım. Şöyle bir yuvamız oldu. 2 zincir çekiyorum.
2 tane aşağıdan atlıyorum ve üçlü trabzanlar yaparak devam ediyorum. Şuradaki işaretleri alma nedenimiz, bu reglan kol bir şekilde olacak bluz. Yakadan başladık, şu an etek ucunda bitecek. Bu işaretlerimizi de neye göre aldım arkadaşlar? Şuraya da bir tane işaret almam lazım ki karışmasın. Eklemiş olduğum yerde bir işaret olarak görün şu an. Hemen size detaylarını vermek istiyorum. 80 santim uzunluğunda bir zincir çekmiştik ve üzerini sık iğneler ile tığladım. Şimdi burada zincirimizi 4 eşit parçaya bölüyoruz arkadaşlar. 20 santim, 20 santim, 20 santim ve 20 santim. Ön, arka ve kollar eşit olacak. Kare şeklinde bir zincirimiz var şu an ve işaretlerimizi o noktalara aldık. O noktalardan artışlar yapacağız. Bu işaretler böyle pullu, incikli boncuklu iplerde çok önemli. Normalde de önemli ama bunlarda daha bir önemli. Çünkü bu pullar bazen hepsi aynı noktaya geliyor. Görüyorsunuz, burada da olmuş bu. Bayağı bir pul bir araya geldiği için bazen ilmekleri bile göremiyoruz. O yüzden işaretleri özellikle almanızı tavsiye edeceğim. İşaretime kadar normal bir şekilde filemi örüyorum. Bu ipi bana soran çok oldu arkadaşlar. Instagram'dan mesajlar bölümünden lütfen, ben de size yardımcı olmak isterim. Çünkü gerçekten çok güzel bir ip. Ve tarif edemiyorum. Markası yok. Sadece ipin kayganlığını, ipek gibi oluşunu anlatabildim. Pullarını anlatabildim. Ve katlı bir ip olduğunu anlatabildim ama benzeri ip çok olduğunu düşünüyorum. Beni Instagram'da takip etmek zorunda değilsiniz. Mesajı yazarsınız, biter. Kimse kimseyi takip etmek zorunda değil. Oradan almak zorunda da değilsiniz. Ben sadece nereden aldığımı söyleyeceğim size. Burada yazamıyorum. Bazı kurallardan ötürü reklam yapmış konumuna giriyormuşum. Kendimi riske atmak istemiyorum. Ve benim bu ipçiyle de bir anlaşmam yok. Ben ilk kez alışveriş yaptım. Toplu bir alışveriş yaptım. İpleri gerçekten çok güzeldi ve sırasıyla size de gösteriyorum. Bir müddet sonra da hikayemde zaten oradan aldığım iplerin hangileri olduğunu birazcık birikim olduktan sonra göstereceğim. Çünkü gerçekten beğendim iplerini. Ben sayfamda takip ettiğim hiçbir ipçiyle anlaşmam yok. Hiçbiri benim sponsorum değil. Tanımam etmem, internette buldum ve alışveriş yaptım. Beğendiklerim var, beğenmediklerim var. İpini beğendiğim ama satış politikasını beğenmediklerim var. Çok insancıl olup ipleri kötü olanlar var ve geldik burada artma bölümüne. Burası bizim kollardan aşağıya doğru bluzumuzun genişlemesini sağlayacak. Bir trabzanımızı yaptık. 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Pardon, 2 zincir çekmek istiyorum. 2 zincirimizi çekiyoruz ve aynı noktaya tekrar batıyoruz. Yapacağımız işlem bu kadar. Yani burada küçük bir köşe oluşturduk arkadaşlar. Burası şimdi bizim bluzumuzun bir bölümü. Dört tarafında yaptıktan sonra bir üst sırada şuradaki işlemi nasıl genişleterek ördüğümüzü de göstereceğim. Kol genişliğini ne kadar istiyoruz, beden genişliğini ne kadar istiyoruzu bulacağız ve oraya kadar genişleterek gideceğiz. Daha sonra ayrımlarımız olacak ve bluzumuzu tamamlayacağız. Sizden yere paralel bir şekilde göğüs ölçünüzü aynaya bakarak veya bir kişi varsa evinizde ondan yardım alarak düzgünce bir göğüs ölçüsü almanızı istiyorum ve artı 2 veya artı 3 veya daha da salaş istiyorsanız istediğiniz kadar genişlikte bir göğüs ölçüsü alıyorsunuz ve kolunuzun ne genişlikte olmasını istediğinizi de bulduktan sonra bluzumuzu rahat rahat, kafamız gayet rahat bir şekilde örüyoruz. Ben şimdi burayı tamamlıyorum. Bir üst sırada buluşalım. İlk sıramızı 4 köşemize şöyle köşeler oluşturarak devam ettik ve bitirdik.
4 eşit parçaya bölmüş olduğumuz 80 santimlik bir zincirimiz vardı ve geldik ilk file bölümümüzün birleştirilmesine. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Şuraya ipim o kadar dökümlü bir ip ki tutmakta zorlanıyorum gerçekten. 2 zincirimi çekiyorum ve şu birleştirmiş olduğum ve ilk zincirlerimle yukarıya çıkmış olduğum noktaya batıyorum. Üçlü bir trabzan yapıyorum ve araya bir zincir çekiyorum. Tığımın başına aldım. 2 zincir kalacak şekilde tam zincirimin ortasına battım ve şurada şöyle bir işlem yaparak bir zincir mesafesi de burada oluşturdum. 1 2 3 4 5 zincir çekerek yukarıya çıktım ve ilk zincir yaparak trabzan olarak belirlemiş olduğum bir noktaya bir trabzan yapıyorum ve normal şekilde örmeme devam ediyorum. Hemen açıp şimdi şurayı da bir toparlayayım, göstereceğim. Evet. Şimdi şurada bu kısmın devamını şuradan gelirken yapacağız ve alttaki köşemin aynısı tam ortada olacak ve arttırmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi burası başlangıçtaki ilk sıradaki bölüm ve şurada da nasıl yapacağız? Hemen onu da şöyle anlatmak istiyorum. Yaklaştırayım. Şuraya batacağız. Bir trabzan yapacağız. Sonra 2 zincir çekip ortaya batıyoruz. Tekrar 2 zincir çekip ortaya batıyoruz. 2 zincir çekip şuraya batıyoruz ve böylece bizim bluzumuz yavaş yavaş genişleyerek kollar ve bedenler olarak reglaj şekilde aşağıya doğru inecek. Ben yine bu sırayı örerken bir noktada size orayı da anlatıyor olacağım. Hiç merak etmiyoruz. Geldik köşemizde nasıl bir arttırma yapıyoruz. 2 zincir çektim. Şurada ikili bir trabzan yaparak aynı noktaya batmıştık. İlk trabzanımızın tepesine batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Ortadaki boşluğa batıyorum. Ve tekrar 2 zincir çekip tekrar ortadaki boşluğa batarak yeni köşemizi oluşturuyorum. Ve tekrar şuradaki alttaki V'mizin diğer ayağına batıyorum. Tam tepesindeyim. Ve 2 zincir çekerek devam ediyorum file bölümümü yapmaya. Şöyle de sererek filemizin son halini, köşemizi göstermek istiyorum. Bir alt sırada da arkadaşlar hemen tığımla anlatayım. Bir alt sırada da şuradaki trabzanımıza batacağız. Ortaya 2 tane trabzan yapacağız ve tekrar şuradaki trabzanımıza batarak bir sonraki sıradaki köşeyi oluşturacağız. Aralar hep 2 zincir olacak. Üçlü trabzan olacak. Böyle yapa yapa ne yapıyoruz? Koltuk altı mesafemize kadar örüyoruz. Ve o noktada buluşalım. Yakadan başlayan, omuzdan dökülen pırıltılı bluzumuz devam ediyor. Ben şu an ölçüde de gördüğünüz gibi 47 santime ulaştım. Bu dökümlü bir bluz olacak. Aslında bu 36-38 beden ölçüsüne sahip bir kızımıza yapılıyor. Ama omuz dekolteli olduğu için çok böyle vücuda yapışan bir kıyafet olsun istemediğimiz için ne yapıyoruz? Birazcık bol yapıyoruz. Buradaki bu mezroyla anlatımı yapma nedenim de size kendi göğüs ölçünüzü ölçüyorsunuz ve ne kadar bolluk istediğinize karar veriyorsunuz. Bu noktadan sonra göğüs ölçünüz artı bolluk
şurada ölçmüş olduğumuz noktaya denk gelmesi gerekiyor. Bu aşamadan sonra da eğer istediğiniz noktaya ulaştıysanız bluzumuzu ikiye katlıyoruz ve arka ve ön bedeni bu noktadan itibaren tek bir yuvarlak şeklinde örmeye başlıyoruz. Yalnız bir püfümüz var arkadaşlar. Hemen onu da anlatmak istiyorum. Ben şu an bluzumun düz bölümündeyim. Hemen tersini çeviriyorum. Görüyorsunuz pullar tığ ile örmemden dolayı hep arkada kaldı. Bu yüzden bluzumuzun önü aslında arkası olacak. Biz yine önden örmeye devam edeceğiz. İşimiz bittikten sonra bluzumuzun tersini çevireceğiz ve o kısım kıyafetimizin yüzü olacak. O yönde kullanacağız. Bu pulların arkada kalma nedeni de arkadaşlar örerken çok dikkatli örmeye çalışıyorum. Pulların olduğu noktalar çok çabuk düğüm olmaya ve tıkanmaya neden oluyor. Pulların örülürken yavaş yavaş arkada kalmasından dolayı bizim pullar hep burada kalıyor ve görüntü daha güzel gözüküyor arkadaşım. Şuradaki görüntüye bakın. Pullar hep burada. Şöyle ne kadar ışık yansıyor bilmiyorum. Bir de şuradaki görüntüye bakalım. Gördüğünüz gibi burası daha yoğun pul dolu. O yüzden şimdi biz örmemize devam ediyoruz ve bittikten sonra önü kullanacağız. Katladım güzelce karemizi ve bu noktadan sonra yuvarlak yuvarlak öreceğim. İstediğiniz uzunluğa kadar örebilirsiniz ama dikkat etmeniz gereken bir konu var. Bu kıyafet göbek üstünde olacak. Genç bir kızımıza yapılıyor ve göbek üstünde olacak. Eğer kalçada veya kalça aşağısında olmasını istiyorsanız aralarda artışlar yapabilirsiniz. Zaten pullu bir bluz olduğu için de çok fazla göze batmayacaktır. Veya artışlar yapmıyorsanız da aralarda biz 2 zincir çekiyorsak ara ara 3 zincir çekerek veya hepsini 3 zincir çekerek kalça bölgesi geniş bir vücuda da uyarlayabiliriz bu kıyafetimizi. Ben şimdi yavaş yavaş beden kısmında örüyorum ve bluzumuz tamamlanınca kenar detaylarıyla buluşuyoruz. Burada tığımın başını doladım. İlk köşeye battım. İkinci köşeye de batarak bir trabzan yapıyorum. Ve bu noktadan sonra yuvarlak bir şekilde öre öre istediğimiz noktaya kadar bluzumuzu öreceğiz ve tığlamalarımıza geçeceğiz. Bluzumun yakasını görüyorsunuz sık iğneler ile başlamıştım. Yalancı sık iğneler ile. Ve etek ucunu da aynı şekilde bittikten sonra istediğim uzunluğa geldikten sonra yalancı sık iğnelerle bitirdim. Şimdi kolumuzu da aynı şekilde bitireceğiz ama daha önce şurada bitirmeden önce biz kaç santim ördükten sonra etek ucumuzu sık iğne ile bitirmişiz. Onu ölçelim istiyorum. Şuradan başladık. Kol altından. Şöyle birazcık düzeltmem lazım. Kıvrılıyor çünkü. Şöyle yaklaşık bir 25 santim sonra arkadaşlar burada kıvrıldığına bakmayın. Şöyle bayağı bir şöyle durması gereken bir şey aslında. 25 santim ördükten sonra tam göbekte biten bir bluz bu ve sık iğneler ile bitirdim. Şimdi kolumuzda nasıl yapacağımızı hemen göstermek istiyorum. Koltuk altımızdan şuradaki hemen şöyle bir boşluk yaparsam alt kısmına kamera maalesef kırmızıdan pek hoşlanmıyor. Şöyle görebiliyorsunuz. Evet. Hemen şuradaki noktadan ipimi bağlayacağım. Ve başlayacağım yalancı sık iğneler yapmaya. Bağlıyorum. Biraz kaygan bir ip. Bir kere bağlamakla yetinmeyiniz. Ben bunu birkaç kez bağlayacağım. Sıkı sıkı 2 kez bağlamam yeter diye düşünüyorum. Ve şuradan başlayarak her yuvaya 2 tane yalancı sık iğne,
Bir de trabzanlarımın tepesine bir tane yalancı sık iğne yaparak devam edeceğim. Tabi çıkarken önce bir zincir çekiyorum buraya ve ipimi düğümlediğim noktaya da bir tane yalancı sık iğne yapıyorum ki orada bir boşluk olmasın ve yan yuvadayım. 1 2 ve üçüncüyü yandaki trabzanıma yapıyorum. İp gerçekten çok kaygan arkadaşlar. Bir tane ipi yanlışlıkla çektirdiğinizde bir de o pulcuk gidip ipin arasına girdiğinde ciddi düğüm oluyor. Ama çok güzel olduğu için de hadi diyorum dişimi sıkıyorum. Şurada tekrar trabzanıma batıyorum. Şu an biz yine bu sık iğneleri bluzun düzünden örüyoruz ama arada da dediğim gibi bluzun tersini kullanacağız. Şimdi size onu da göstermek istiyorum. Şöyle bir boşluğa çıkarsam. Şöyle şimdi birazcık beraber örelim. Pullar neden arkada kalıyor anlatmak istiyorum. Çünkü tığımızın başına alarak yalancı sık iğnelerimizi yapıyoruz. Her boşluğa 2 tane, bir tane de trabzanın olduğu bölüme yapıyoruz. Ve görüyorsunuz ip kaygan. Siz her ne kadar normal örmeye çalışsanız da pul bir müddet arkada kayıyor. Küçük pullarda pek o kadar olmuyor ama büyük pullar öyle oluyor. Arkada kayıyor ve siz ipi çektiğinizde pul bir şekilde genelde %80'i arkada kalıyor. O yüzden biz arkasını kullanacağız. Ama diyorsanız ki benim pulum öyle olmadı. Ön tarafını kullanmanızı tavsiye edeceğim. Şimdi birkaç tane daha sık iğne yaptıktan sonra arkaya bakalım. Özellikle trabzanları yaparken kesinlikle arkada kalıyor. Çünkü trabzan içinden ipi çekiyoruz. Pul orada kayıp arkada kalıyor. Burası bizim ördüğümüz taraf. Görüyorsunuz. Burası da bizim arkada kalan bölüm. Daha çok pul kalıyor. Bunu anlatmak istemiştim. Ve şurada da zaten hep trabzan yaptığımız yerde de görüyorsunuz. Bir şuraya bakın. Pulların yarısı gözüküyor. Çünkü pullar arkada kaldı. Bir de buraya bakın. Daha çok pul var. Şöyle gösterdiğimde de görüyorsunuz pullar burada kaldı. Eğer böyle bir ipten şapka falan da yapıyorsanız ve trabzanlarınızla yapıyorsanız yani trabzan şeklinde yapıyorsanız şişte pek o kadar kalmıyor. Şişle eşit şekilde kalmıştı. Benim bir önceki bluzumu da bu iple örmüştüm hatırlıyorsunuz. Şişte bu kadar kalmıyor ama eğer trabzan yapıyorsanız ve şapka yapıyorsanız şapkayı düzden örün, tersini kullanın çünkü pullar arkada kalıyor. Ben şimdi şuradaki noktaya ulaştığımda buluşalım ve bitişini beraberce yapalım. Sonlara yaklaştım ve burada da 2 tane sık iğnemi yaptıktan sonra şu ilk başlamış olduğum sık iğnemin içerisinden giriyorum ve dikkatli bir şekilde ilmek kaydırmamı yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum sıkı sıkı çünkü çok kaygan bir ip ve şuradaki pulumu da birazcık daha geriye çekerek bir ip koparıyorum ve pulunuz düşsün istemiyorsanız bir sonraki örgüye kadar şu başına da minik bir düğüm atarsanız, çünkü bu pullar kesince dökülmeye başlıyorlar. Hepsi dökülmüyor ama birkaç tanesi dökülüyor. Ona da gerek yok. Şunu da şöyle arkaya alayım.
Yani gerçekten bu örgüyü çok sakin örmek lazım. Azıcık hızlanayım dediğimde düğüm oluyor. Ve şöyle, şimdi şurası bizim düzümüz olacak. Ve biz hala işlemi ördüğümüz taraftan yapıyoruz. Ördüğüm taraftan girerek ince bir tığ ile şöyle sık iğnelerimin içinden geçiyorum. Sanırım bu ipekli bir ip ve floş bir ip örmüştüm ben çok uzun yıllar önce ve işlemi yaptırmışlardı bize lisede floş iple. Bir atkının üzerine yine bir örgü görüyorsunuz. Floş ipten uğur böceği işlemiştim. Atkı ve şapka takım ördürmüşlerdi ters düz. O atkı ve şapkayı örene kadar 6 ay geçmişti. Şu an öğretmenim beni görse galiba gurur duyardı ama tabii o zamanlar 15 yaşındaydım. Ve şiş örgüsünü hiç bilmiyordum. Tığdan yine bir şeyler yapıyordum ufak tefek. Bebeklerime falan çocukken örgüler falan örmüştüm ama o atkı ve şapkaya kadar hiç şiş kullanmamıştım. O şişleri tutana kadar bütün sınıf rezil olmuştuk. Öğretmen de bize çok şaşırmıştı. Çünkü o çok çocuk yaşlarda öğrenmiş. Ve ama sonuç güzel olmuştu. Çok güzel kırmızı bir atkı şapka örmüştüm. Hem şapkada hem de atkıların kenarlarında pomponlar vardı. Hem de uğur böcekleri işlemiştik her yerine. Uzun yıllar benim çocuklarım o atkıları kullandı. Her iki çocuğuma da kısmet oldu ikisini de kullanmak. Ve evet, bluzumu bitirmiş bulunuyorum. Ve görüyorsunuz gayet güzel oldu arkadaşlar. Bu bluz tabii ki nasıl olacak? Şu an kameraya sığıyorum, bir bakayım. Bir omuz düşük olacak. Bir omuz yukarıda olacak. Böyle salaş bir bluz. Birazcık da bol ördüm. Kızımıza bol. Ama o böyle istedi. Hem elbiselerin üzerinde kullanabilir. Deri pantolonla, taytla, denimle, etekle, saten elbiselerle, saten eteklerle, kadife pantolonlarla, bunu da içine çekmeyi unutmuşum. Az sonra onu da çekeyim. Şuradaki işaretlerimi de çıkarıyorum. İstediğiniz birçok şeyle kombinleyebileceğiniz şık bir şey oldu. Bunu da beraber yapalım. Bu da benim başlangıç yerim. Bunu da bu yüzden yapıyorum. Çünkü düzde kalsın istemiyoruz. Hemen şurada ilk sık iğnemi yaptığım yere tığımı takıyorum. Ve buradan tığımı çıkarttım. 2 zincir çekiyorum. Şuradaki bütünlüğü toparladık. Kamerama da sığıyor mu? Şuradaki bütünlüğü de toparladım. Kış gelince evde ufak tefek bazı değişiklikler yaptım. O yüzden kamerada bazı problemler yaşıyorum. Açısı değişti. Bulunduğum ortama uydurmaya çalıştım. Bayağı bir kamera problemleri yaşadım. Sizin haberiniz yok. Bayağı bir çekimler yapıp hepsini silip hatta bir tane kıyafeti örmüştüm. Çekimi bitirdim. Kıyafette bayağı bir o bölüm bitmişti. Haydi bir baktım. Berbat bir çekim. Söktüm. Yeniden ördüm. Çünkü elimde başka onu anlatabileceğim bir parçası da yoktu. O yüzden garip şeyler yaşıyorum. Evet. Burayı da düğümlüyorum. Ve kalan bölümü de yine sık iğnelerin içerisine alıyorum. Ve artık ne kaldı geriye arkadaşlar? Çizme ve ölçüp biçme aşamam kaldı. Detaylarıyla anlatma kısmına geldik. Şöyle tersine çevirmek istiyorum. Düz olarak kabul ettiğimiz bölüme çevirmek istiyorum. Görüyorsunuz burası şıkır şıkır. Ben şimdi bunu yazıyorum, çiziyorum, ölçüyorum, biçiyorum, hazırlıyorum ve geliyorum. Detaylarda buluşalım. Omuz dekolteli pullu file bluzumuzu nasıl başlamıştık? 80 santim zincir çekmiştim. Ben de 155 zincir olmuştu. Daha sonra her köşesinden işaretler yaparak
Bir sıra yalancı sık iğne gitmiş ve yalancı sık iğneden sonra da işaret yapmış olduğum noktalardan artışlar yaparak köşeler oluşturmuştum. Burada biraz yamuk oldu, kusura bakmayın. Hızlıca anlatmak istiyorum. Bayağı geç oldu çünkü. Daha sonra şöyle bir belirleme yaptık. Hemen şurada eksik yazmışım. 4 eşit bölüm oluştu. Kollar, arka ve ön. Şu 20 santimlik toplamda 80 santim olan bölüm bizim yaka bölümümüz ve omuza doğru düşen bir dekolteli bir bluz bu. İstiyorsanız buradaki bölümü daha da kısa yapabilirsiniz. Belli bir artıştan sonra ben 47 santime ulaştım. 47 santime ulaştıktan sonra 47 çarpı 2 eşittir 94 santim. Bu aslında 38 beden bir kızımız için yapılıyor ama ben bolluk olsun döküldükten sonra o şeyi sıkı bir beden yapısı omuz dökülünce güzel durmadığı için baya bir bolluk verdim. Ve kollarda da 47 santime ulaşmıştık yine. 47'yi de 2'ye böldüğümüzde 43,5 santim. Bizim kol evimiz toplamda şurası arkadaşlar. Bedenimiz de şurası. Siz de şimdi mesela diyelim ki göğüs çevreniz 110 santim diyelim. Onu 2'ye bölüyorsunuz. 55 santim artı 2 artı 3 veya artı 10 ekliyorsunuz. Ve şuradaki örgünüzü ona göre ayarlıyorsunuz. Daha sonra illa bu kol evi böyle olacak diye bir şey yok. Sizinki diyelim ki 60 santim oldu. Kıvırdığınız zaman 30 santim kol eviniz olacak. Toplamda 60 santim kol eviniz olacak. Ve siz 110 artı eklediğiniz bolluk kadar bir beden ölçüsüne sahip olacaksınız. Burada herkes kendi göğüs çevresini ölçüyor veya uzun yapacaksanız bunu kalçaları da işin içine katacaksanız bu belde biten bir bluz, ben kalçada biten bir bluz veya daha da uzun olsun öyle yapacağım diyorsanız veya bunu elbise yapacağım ben diyorsanız o zaman göğsü ve kalçayı yere paralel bir şekilde güzelce ölçtükten sonra hangisi genişse ona göre örüyorsunuz. Eğer kalçayı ve göğsü ölçtünüz, kalça genişse kalçaya göre, göğüs genişse göğüse göre örüyorsunuz. Ve daha sonra bluzumuzu ikiye katlıyoruz. Şöyle bir görüntümüz oluyor. Şurası kollarımız. Şöyle bir görüntümüz oluyor arkadaşlar. Şu iki bölüm omuz. Şuralar kol. Burası da kol, yaka. Ve şu bölümü artık iki noktadan birleştiriyoruz. Videoda detaylarını anlattım. Ve artık bu bölümü 5 zincirle yukarı çıkıyoruz ve trabzanlarımızı oluşturarak her sırada ilmek kaydırmayla birleştirip tekrar bir sonraki sırada 5 zincir çekip yukarıya çıkıp hep bir üst sıraya çıkarak ve sıra bitiminde de ilmek kaydırmayla bitirerek sıralarımızı oluşturuyoruz. Devam eden bir örgü değil. Her sıra sonunda birleştiriyoruz ilmek kaydırmayla ve 5 zincirle bir üst sıraya çıkıyoruz. Ve buradan sonra da ben şöyle ördüğümde, ben kendi bluzum için konuşuyorum. Herkes kendisine göre yapacak. Birleştirmeden itibaren de 25 santim ördüm. Daha sonra etek bölümünü ipimi koparmadan sık iğneler yaptım. Daha sonra koltuk altlarından ipimi bağlayarak, koltuk altından ipimi bağlayarak kol evlerini de sık iğneler yaparak bitirdim ve bluzumuz bu kadar kolaydı. Bunun dışında da şöyle bir detay vermek istiyorum arkadaşlar. Hemen şuraya bir kaba taslak çizim yapacağım. Diyelim ki bizim bluzumuz şöyle bir bluz. Şöyle geliyor. Benim hesaplamalarıma göre bluzumuz böyle bir bluz. Şuradan da şöyle bir bluz. Belde bitiyor. Diyelim ki
Bunu daha küçük yapabilirsiniz. Hemen bunu da yeşille göstereyim. Daha küçük bir yaka yapabilirsiniz. Daha geniş bir yakada yapabilirsiniz. Onu da morumuzla gösterelim. Onu da diyelim ki şöyle yaptınız. Ama bu buradan böyle çok ince ve kaygan olduğu için, pullarında belli bir ağırlığı olduğu için baya bir açık olacaktır. Eğer mor gibi yaptıysanız, baya böyle dekolteli bir kıyafet yaptıysanız, size tavsiyem şuradan bir askıyla, bir zincirle şuradan arkaya bağlanıp kendinizi ölçerek yapıyorsunuz tabii ki bu kısmı. Daha sonra da üzerinden çakma sık iğnelerle geliyorsunuz ve bluzunuzu tamamlıyorsunuz. O zaman da bluzunuz şöyle oluyor. Şurada kolumuz, şöyle bir bluzumuz oluyor o zaman da. Şurada da askımız oluyor. Bir de şunu da yapabilirsiniz. Bunun kol kısmını ben bıraktım mesela, devam etmedim. Çok kullanışlı olmayacak diye düşündüm ama kullanışlı bulanlar da olabilir. Burada kolu da uzun kollu, kısa kollu, turvakar kollu yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde, istediğiniz gibi uyarlayabilirsiniz. Elbise şekline getirebilirsiniz. Şöyle de size birazcık yaklaştırayım. Resmini çekmek isteyenler için şu detayları da vermeyi unutmadan, ipim pullu bir ipti. Videoda da bahsettiğim gibi Instagram'dan mesajlar bölümünden bana ulaşırsanız nereden aldığımı ve ipin detaylarını rahatça söyleyebilirim. Tığ 3,5 numara ile ördüm. Gramım da 105 gramdı arkadaşlar. Çok az bir ip gitti. Bunun kollusunu yaparsanız da en fazla 150 gram, 160 gram olur. Çok güzel, hoş bir hediye oldu benim için. Sevdiklerimize hediye vermek, kendimize hediyeler yapmak, böyle günlerde bizi motive eden şeyler. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.